Merhaba değerli arkadaşlarım. Hepiniz bir videomuza da hoş geldiniz, sefa geldiniz. Arkadaşlar bugün konuma geçmeden evvel dereceli şampiyonadaki sonucumu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Zaten rakam olarak da bu sezon dereceli şampiyonadaki yerimiz, konumumuzu görüyorsunuz. Sizlerle bunu paylaşmak istedim. Hemen arkadaşlar bugünkü konumuza geçiyoruz. E, Değerli arkadaşlarım. Bir evvelki videonun başında da çok kısa böyle ifade etmiştim bazı şeyleri de. Ama bana en çok tabii arkadaşlardan gelen sorular takım içi rotasyonlarla ilgili. Tabii alt seviyede yeni başlayan arkadaş ve kardeşlerimin özellikle sorduğu sorular. Şimdi arkadaşlar rotasyonla ilgili ben de rotasyon nedir, nasıl yapılabilir, rotasyonla alakalı sohbet edeceğim. Arkasından da devamlı mesela formasyon içinde aynı oyuncularla oynamanın ne gibi yararı olabilir? Bununla ilgili de kısa kısa bilgiler ve sohbet ederek de videoyu kapatmak istiyorum. Bu arada da tabii bayram yaklaşıyor. Ramazan'ın son günlerindeyiz. Şimdiden de hepinize hayırlı bayramlar diliyorum. Şimdi değerli arkadaşlar, gerçek futbolda olduğu gibi rotasyon nedir? Rotasyon hangi kulvarda oynuyorsanız, ligse lig, kupa ise kupa, elit lig, altın lig, neyse hangi kulvarda oynuyorsanız daha kolay gördüğünüz karşılaşmada ceza sınırındaki, özellikle ceza sınırındaki oyuncularınızı bir sonraki aşama olan bir sonraki karşılaşacağınız rakibe göre ayarlamak, dizayn etmek. Yani nedir değerli arkadaşlar? Örneğin diyelim ki tutuyorum bunu tamamen. Ligde bir karşılaşma oynuyorsun ama bir sonraki karşılaşmanız zor. Daha siz mücadele gücü yüksek bir takımla oynuyorsunuz. Dolayısıyla özellikle ceza sınırı. Yani sakatlıklar bir şekilde hepimiz bunu anında düzeltiyoruz kırmızılarla. Onda bir problem yok, sorun yok. Ama özellikle ceza sınırındaki oyuncuları bir sonraki maça taşımak amacıyla rotasyon yapılabilir. Rotasyonun asıl amacı zaten bu. Kadro içinde bir sonra yani satranç gibi bir sonraki hamleyi düşünerek hareket etmek. Ama bunun için ne gerekiyor değerli arkadaşlar? Şimdi ben benim takımdan örnek vereyim. Benim takımda yedekler oldukça ben yüksek tuttum. Ama e, bir evvelki konuşmamda, videonun başında konuşmamda şunu söylemiştim. Arkadaşlar genelde bir yıldız, iki yıldız, üç yıldız görüyorum takımlarda. Yedeklerde, rezervlerde oyuncular var. Tamam, overall'ı düşürmek amacıyla bu yapılıyor. Ama işte şimdi burada şu devreye giriyor. En az dedim iki tane ilk 11'e koyduğunuz zaman hem sırıtmayacak olası cezalarda hem de bakın çok denge çok önemli. Oyunda artık denge oturmuş durumda ve çok çok önemli bir hale geldi. Dolayısıyla hem defansa yönelik bir oyuncu hem orta saha veya forvete yönelik iki mevkili, üç mevkili bir oyuncuyu muhakkak yedekler içinde tutmak lazım. Dediğim şöyle ki yani oyun içinde oynuyorsunuz. Olası sakatlıkta zaten bir sonraki maça bunu yetiştiriyorsunuz. Problem yok. Ama değerli arkadaşlar, diyelim ki zorluk derecesi yüksek bir karşılaşma içindesiniz. Olası bir sakatlıkta ya sakat oyuncu oynatacaksınız eğer yedeğinizde sokabileceğiniz bir oyuncu yoksa sakat oynatmak zorunda kalacaksınız. O zaman da belki rakibe oyunu vermiş olacaksınız. Veya e, bir yıldız, iki yıldız gibi çok düşük oyuncuları aldığınız zaman da hem dengeniz bozulacak, takım dengesi etkilenecek hem de rakibe avantaj sağlamış olacaksınız. İşte belki ilk 11 kadar kuvvetli olmasa da girdiği zaman oraya da belki formasyon o anında değiştirmeniz gerekebilir. O formasyon içinde, o rotasyon içinde oraya girebilecek en az bir defansa yönelik, bir orta saha veya forvete yönelik birkaç mevkili en az iki oyuncuyu bulundurmak, onun dışındakiler zaten istediğiniz gibi dizayn edebilirsiniz. Ama iki oyuncu muhakkak yedekler içinde bulunmalı. Yani bunu
Esas amacı bu. Ha, rotasyon dediğim gibi bir sonraki hamleyi düşünerek yapıyorsunuz zaten. Yani bir sonra oynayacağınız hangi kulvarda oynuyorsanız oynayın. Lig olsun, altın lig, elit lig, kupa nerede oynuyorsanız oynayın. Bir sonraki karşılaşma eğer zorsa daha kuvvetli ve e, direkt rakibinizle oynayacağınız karşılaşmaya takımınızı tam olarak hazırlamak ve tam olarak oraya taşımak amaç zaten. Rotasyon olarak yaptığınız zaman da orada bir evvelki maçı da riske etmeden, oynayacağınız maçı da riske etmeden dolayısıyla orada oyuncularınızı oraya monte edebilmek. Şimdi bir ikinci konuda şu var arkadaşlar. Aynı takımla oynamakla ilgili de bir kardeşimin bana bir sorusu vardı gruplar içinde. Şimdi ne fayda sağlıyor? Şimdi hangi formasyonda oynarsanız oynayın, hangi taktik içinde oynarsanız oynayın. Dolayısıyla aynı oyuncularla devamlı oynamak diyeceksiniz ki abi ya bu bir oyun. Yani bu gerçek bir şey değil ki ya. Fark etmiyor. Algoritma o şekilde dizayn edilmiş arkadaşlar. Hangi formasyonda oynarsanız oynayın. Formasyondan bağımsız. Aynı oyuncularla, aynı taktiği çok fazla değiştirmeden oynarsanız bu da size ek olarak oyuncularınızın dan dolayı bir başarı sağlayabilir. Yani tamam diyeceksiniz karşı rakibin analizi. Evet karşı rakibin analizine göre zaman zaman değişim yapabilirsiniz. Ama çok fazla formasyon içinde oynamakta yani duruma göre e, iyi sonuçlar vermeyebilir. Öyle söyleyeyim ben tabir olarak öyle söylemiş olayım. Dolayısıyla e, yedekten sokacağınız oyuncular çok önemli arkadaşlar. Olası her duruma hazırlıklı olmak gerekir. Yani kadro planlamanızı yaparken tamam bir yandan over'larınızı düşürün. Overall'larınızı bir sonraki sezon düşünerek de rakipleri düşünerek overall'ları düşürün. Ama bunun dışında dediğim gibi en az şöyle iki oyuncu sokabilecek seviyede iki oyuncunuzu bulundurun ve aynı formasyon içinde oynamaya gayret gösterin. Aynı taktikleri uygulamaya gayret gösterin. Ha maç içinde duruma göre, şekle göre, gidişata göre tabii ki değişiklikler yapabilirsiniz. Yani ben genelde maç içinde değişiklikleri yapmaya çalışıyorum. Yani maç başında genelde formasyonumu ve taktik emirlerimi aynı tutuyorum. Ama dolayısıyla maç içinde duruma göre, şekle göre, rakibe göre zaman zaman da bunun değişimini yapıyorum. Ha, işleri iyi gidiyorsa hiç bozmadan aynen o şekilde maçı tamamlamış oluyorum değerli arkadaşlar. Ee, Yani formasyon içinde rotasyon çok önemli. Rotasyonu iyi ayarlamak lazım. E, Olası sıkıntılı durumlara düşmemek ve yaşamamak adına değerli kardeşlerim. Yani sakatlar düzelir ama cezalı oyuncunuz olduğu zaman bir, iki ben şahit oluyorum. Yani üç cezalı oyuncu bile olabiliyor. Dolayısıyla o anda onu en azından yedeklerden karşılayabilecek en azından iki oyuncuyu orada bir şekilde değiştirebilecek iki oyuncuyu orada hazır tutmakta fayda görüyorum değerli arkadaşlar. Arkadaşlar hepinizi tekrar saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Tekrar yaklaşan bayramınızı kutluyorum. İnşallah tabii bu arada bir Ramazan'dan dolayı, oruçtan dolayı biraz aralarda zaman zaman uzayabiliyor. İnşallah bir başka videoda tekrar görüşmek üzere. Hoş kalın, esen kalın.